Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadına bakanların asla vazgeçemediği Starbucks'ın meşhur mozaik kek tarifini vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Önemli püf noktaları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz. Öncelikle 150 gram oda ısısında bekletilmiş, yani yumuşamış tuzsuz tereyağını uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 su bardağı kadar toz şeker ilavesi yaparak mikser yardımıyla önce şöyle bir karıştıralım ve ardından tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Şeker ve yağ kremamsı bir kıvam almaya başladıktan sonra üzerine 1 çimdik tuz, 1 paket şekerli vanilin ve 4 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtayı teker teker ekleyerek çırpalım. Yani önce bir yumurtamızı ekleyip mikserle krema kıvamını alıncaya kadar çırptıktan sonra diğer yumurtaları da aynı şekilde ekleyerek çırpmaya devam edelim. Tarifimizin en önemli püf noktası, yani kilit noktası budur. O yüzden bu aşamayı kesinlikle atlamayalım. Malzemeler diğer kek tariflerinde olduğu gibi birbirine benzeyebilir ama gerçekten yapım tekniği farklı olduğu için kekinizin lezzeti de çok farklı ve güzel olacaktır. Kendiniz de denedikten sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şahsen sıvı yağlı keklerden daha çok tereyağlı kekleri seven birisi olarak denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Yumurtalarımızı tek tek ekleyip krema kıvamını alıncaya kadar çırptıktan sonra üzerine yine oda ısısında bekletilmiş 1 çay bardağı kadar süt ilavesi yaparak çırpmaya devam edelim. Çok az çırptıktan sonra şimdi kuru malzemelerimizi ekleyelim. Öncelikle 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Ardından ise 2 su bardağı kadar unu eleyerek ekliyorum. Elerseniz daha sonrasında kıvamı çok daha güzel olur ve kekiniz çok daha güzel kabarmış olur. Bu arada çok amaçlı un kullanıyorum ve kullandığım su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Kuru malzemelerle birlikte de çok fazla uzun olmadan ortalama 2-3 dakika kadar kıvam alıncaya kadar çırptım. Şimdi önce bir spatula ile kenarlarını içe doğru getirip tekrardan şöyle bir güzel karıştıralım ki her tarafı eşit bir şekilde karışmış olsun. Ardından kek hamurumuzu ikiye bölelim. Farklı bir kase alıp yarısını farklı bir kasenin içerisine aktaralım. Diğer kek hamurlarından farklı olarak gördüğünüz gibi çok daha kabarık ve güzel kremamsı bir kıvamı var. Yarıya böldüğümüz hamurun üzerine 2 yemek kaşığı kadar kabartma tozu ve kabartma tozu neydi? Kakao ve 2 yemek kaşığı kadar süt ilavesi yapıp mikserle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ve kakaolu kek hamurumuz da artık hazır oldu. Şimdi geçelim kalıbımızı hazırlamaya. Bu şekilde kek kalıplarının içerisine genellikle herkes düzgün bir şekilde yerleştiremiyor. O yüzden ben de kendi tekniğimi sizlere göstermek istedim. Öncelikle yağlı kağıdımı kalıbın üzerinde kestim. Ardından kenarlarını içe doğru kesmeye başladım. Her 4 kenarını bu şekilde keserek içerisine yerleştiriyorum. Bana göre en kolay yolu bu şekilde. Eğer sizlerin de farklı tekniğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Ardından hazırladığım yağlı fırın kağıdını içerisine yerleştiriyorum. Yerleşmediği için önceden fırın kalıbınızı güzelce yağlayın ya da benim gibi daha sonrasında kağıdın üzerine azar tereyağı veya margarin ekleyerek kenarlarını yapıştırabilirsiniz. Bu arada illaki bu şekilde bir fırın kağıdı kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz kalıbınızı yağlayıp unlayıp o şekilde de pişirebilirsiniz ama her zamanki gibi fırın kağıtları daha bir kolaylık olduğu için ve herkes bu şekilde hazırlayamadığı için özellikle göstermek istedim. Şimdi hamurlarımızı azar içerisine ekleyelim. Ben öncelikle beyaz, yani sade olan hamurdan ekledim. Daha sonra üzerine kakaolu hamuru yerleştirdim.
İlk defa yapacak olanlar için özellikle atlamadan çok hızlı bir şekilde göstermek istedim. Eğer sıkılırsanız bu aşamayı atlayabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve yapmamı istediğiniz farklı kek veya yemek tarifleri varsa yorum kısmında belirterek bana da fikir olabilirsiniz. Tamamını kalıbımızın içerisine aldıktan sonra bir çubukla veya çatalla, kaşıkla neyle isterseniz onunla bu şekilde desenler çizelim. Ve kekimiz yani hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 45-50 dakikadır. İlk 25 dakikada kesinlikle kalıbımızın yani fırınımızın ağzını açmayalım. Aksi takdirde çok fazla kabarıklığı sönebilir. Fırından çıkarmadan önce de mutlaka bir kürdan testi uygulayalım. Pişip pişmediğini kontrol edelim. Fırından çıkardıktan sonra hemen kaynar haliyle kalıbımızdan çıkaralım. Aksi takdirde kenarları ıslanarak yapış yapış bir hale alabilir. Bu şekilde çıkardıktan sonra soğumaya bırakalım. Tamamen soğumadan da kesinlikle kesmeyelim. Tereyağlı bir kek olduğu için hemen keserseniz birazcık hamurlaşma olabilir. Ve kekimiz artık tamamen soğudu. Alt kısmını da özellikle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi dilimleyerek hemen servise başlıyorum. Bu arada birazcık grip olduğum için seslendirmede gerçekten de zorluk çektim. Fikrim yayılmaya başladı ve bazen yanlış cümleler kurabiliyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Ve mozaik Starbucks kekimiz artık servise hazırdır. Diğer kek tariflerinden farklı olarak yanında çay olmasa bile yiyebileceğiniz gerçekten lezzetli, dışı çıtır, içerisi yumuşacık ve hafif nemli ve çok güzel bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz tarifimi beğenebilir, videomu beğenebilir, yorum bırakabilir, paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.